Rusya'da ve birçok Doğu Avrupa ülkesinde radyonun asıl babası olarak kabul edilen çok dahi bir fizikçi arkadaşlar. Günümüzde birçok yerde kullanılan alternatif akımın kurucusu. Ve tabii ki de Popov'un radyo sistemi burada. Hepinize merhabalar. Siz kanalıma abone olup bu keşif dolu yolculuğuma ortak olurken ben Admiral Teyskaya metro durağında indim ve teknoloji tarihinin kalbine Popov Müzesi'ne geldim. Arkadaşlar bugün radyonun gerçek mucidi olduğu söylenen Alexander Popov'un izini süreceğiz. Biz radyoyu hep Marconi ile biliriz ama burada durum biraz değişiyor aslında. Burası tamamen Alexander Popov'a adanmış bir yer. Popov Rusya'da ve birçok Doğu Avrupa ülkesinde radyonun asıl babası olarak kabul edilen çok dahi bir fizikçi arkadaşlar. Peki ne yaptı bu adam? Takvimler 7 Mayıs 1895'i gösterdiğinde şimşeklerdeki radyo seslerini tespit eden bir yıldırım dedektörü icat etti. Ve işte onun bu icadını yaptığı gün Rusya'da hala radyo günü olarak kutlanıyor. Bu tarihi atmosferde çekim yapmama izin veren müze yönetimine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gelin o eski telsizlerin devasa vericilerin arasına dalalım ve iletişimin nasıl evrildiğine beraber bakalım. İşte şimdi müzeye girdik. Müzeye giriş ücreti 450 ruble. Rusya'da genelde müzeler ucuz oluyor arkadaşlar. Bunu belirtmem gerekiyor. İşte burası böylesine bir o kadar ilginç ve güzel bir müze. Şimdi yavaş yavaş diğer tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım diğer tarafta bizi neler bekliyor. İlk önce bakın. Burada Yuri Gagarin'i görüyorsunuz. Peki kimdir bu Yuri Gagarin? Eğer Moskova'daki videolarımı izlediyseniz orada Yuri Gagarin'in mezarını da ziyaret etmiştik. Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk insan arkadaşlar. Bakın buradaki eserler benim ilgimi çekti. Bakın Dorogav'ı kosmos yazıyor. Yani e, uzay yolu demek. Burada da yine Yuri Gagarin'in uzaya çıkarkenki halini görüyorsunuz. Şimdi burada da Yuri Gagarin'le Sergey Korolyov'un fotoğrafını görüyorsunuz. Sergey Korolyov arkadaşlar Sovyet uzay bilimlerinin babası. Yine burada da Yuri Gagarin görüyorsunuz. Bakın şurada CCP yazan yer aslında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Rusça'daki kısaltması. Bakın en alta indiğimizde yine burada da Yuri Gagarin'i görüyoruz. Yuri Gagarin hani uzay bilimleri için gerçekten çok çok önemli bir isim. Bakınız. Yani eğer Rusya'da bir uzay müzesine giderseniz orada mutlaka Yuri Gagarin'in izlerine rastlayacaksınız arkadaşlar. Bakın burada da Yuri Gagarin'in her yerde göremeyeceğiniz fotoğrafları var. Bu fotoğrafı mutlaka internette her yerde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Burada Yuri Gagarin, burada da Sergey Korolyov'u görüyorsunuz. Bakınız. Burada otomatik istasyon olan Luna 9'u görüyorsunuz.
Müzenin şimdi bir diğer salonundayız. Yani müze gerçekten güzel bir müze. Buraya gelmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bakınız. Ya şimdi buradaki nesneler hakkında fazla bilgi sahibi değilim. O yüzden size fazla burada açıklama yapamayacağım ne olduğuna dair. Size şimdi posta kısmını göstereceğim. Ama şunu söyleyeyim. Bazı yazılar eski Rusça ile yazılmış. Dolayısıyla ben onları okuyamıyorum. Bunu burada belirteyim. Bakın en üstte de Sovyetler Birliği'nin arması var. Devam ediyoruz. Şimdi burada Çar 1. Nikolay döneminde posta çalışanlarının kıyafetini görüyorsunuz. Yani bir postacından çok askere benziyor arkadaşlar. Bakalım devam edelim. Burada neler var? Bakın burada da posta ve telegraf kutularını görüyorsunuz. En üstte yine Sovyetler Birliği'nin arması var. Altında da Poçta i Telegraf yazıyor. Yani posta ve telgraf. Devam ediyoruz. Şimdi burada günümüzde hem Rusya Federasyonu'nun hem de geçmişte Rus İmparatorluğu'nun arması olan çift başlı kartalı görüyorsunuz. Şurada Rusya Moskova yazmışlar. Bakın yine o dönemde burada da yine o dönemde kullanılan posta pullarını görüyorsunuz. Şunlar da sanırım postaya vurulan mühürler arkadaşlar. Ama bunların ne olduğu hakkında herhangi bir bilgim yok. Şunlar posta pulu olabilir ama bunlar ne gerçekten bilmiyorum. Hani paraya vesaire de benzemiyor iş. Müzedeki gezimize devam ediyoruz. Bakınız gerçekten hani çok ilginç şeyler var. O buradaki arma da çok güzelmiş ya. Bakın az önce size gösterdiğim armadan farklı. Günümüzde armanın güncel hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın hemen şu aşağıya size gösterdiğimde yazan yazı Poçta Marki. Yani tam olarak tercüme edersek posta pulları. Sanırım bu y- yine mühürlü bir posta ama mühürü baya baya eski. Ben size hani Rusçamın yettiği kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Bu nesneler hakkında hani çok fazla bir bilgim yok ne yazık ki. Ve hani hangi müzede ne olduğunu o müzeye gitmeden bilemiyorsunuz. Burada maketler görüyorsunuz. Evet. Bu görmüş olduklarınız arkadaşlar postacıların transfer yaparken kullanmış olduğu araçlar. Bakalım devam edelim. Daha bu müzede acaba bizleri neler bekliyor? Bakın yine burada da o araçları görüyorsunuz.
Şimdi bakın en üstte bir tane uçak görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada tam şu elimle gösterdiğim yerde Aeroflot yazıyor. Aeroflot Rusya'nın havacılıktaki öncü firması arkadaşlar. Tam Aeroflot'un yan tarafında elimle gösterdiğim yerde bakın. Şöyle daha net göstereyim. CCCP yazdığını görebilirsiniz. Peki nedir bu CCCP? Arkadaşlar bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Rusya'daki kısaltması. Yan tarafta da hemen V11 yazıyor. Bu görmüş olduğunuz uçağın modeli V11. Bakınız burada da böyle bir tablo var. Uçaklar resmedilmiş tabloda. Şimdi burada yine posta çalışanlarının kıyafetlerini görüyorsunuz. Bakınız. Hem sanki bir postacı değil de bir asker gibiler. Yani ben tabii bunları Rusçamın yettiği kadarıyla çevirebiliyorum. Yalnız şöyle söyleyeyim. Şimdi bu kıyafetler arkadaşlar 19. yüzyılın kıyafetleri. Bakınız geldik karşıya. Burada da teraziler var. Üstte de sanırım alışveriş yapan bir ablayı görüyoruz. Arkadaşlar Rusya'daki müzelerin hani en sevdiğim huyu bu. Nedir derseniz müzelerdeki her şeyi ilk günkü gibi koruyorlar. Bakın burada daktilo çeşitlerini görüyorsunuz. Bizim hani alışmış olduğumuz klasik daktilolardan gerçekten çok farklı. Burada burada gördüğünüz şey ise bir abaküs. Bakalım devam edelim sırada neler var. Bunlar da sanırım günümüzdeki kıyafetler. Evet bunlar 20. yüzyılın kıyafetleri arkadaşlar. Posta çalışanlarının 20. yüzyıldaki kıyafetleri. Bakınız. Rusya'nın en sevdiğim huylarından birisi de bu işte güvenliğe. Hani gerçekten çok çok önem veriyorlar. Ki bu günümüzde de böyle bu arada. Dolayısıyla Rusya'da özellikle Moskova ve Petersburg'da bir yabancının başına kötü bir şey gelmesi imkansız siz kurallara uyduğunuz sürece. Şimdi devam edelim bakalım sırada neler var. Burada bir krokiyi görüyorsunuz. Bakınız. Bu arada koltuklar da plastikten. Bakınız burada İsa Katedrali'nin bir maketini görüyorsunuz. Bunlar ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Bakın burada elektrostatikte kullanılan malzemeler var. Devam edelim bakalım. Hani gerçekten müzede çok ilginç şeyler var. Bakınız.
Burada İngilizce açıklamaları da görebilirsiniz. Burada elektrotekniğin doğuşu yazıyor. Bakınız. Bu arada az önce size gösterdiğim yerlerde hep yabancı hani bilim adamlarının fotoğrafları var. Şurayı da göstermek istiyorum. Bakınız. Bakınız şurada volt yazıyor. Bakın burada da meşhur Alman mucit Georg Simon Olmar. Yani bunun aranızda mühendislik okuyanlar varsa mutlaka bilir. Kendisi elektrikli direnci bulan kişidir arkadaşlar. Ayrıca ohm yasaları da bu kişiden adını alıyor. Bakın Alexander Popov'u burada görüyorsunuz. Müze zaten ona adandı. Hemen yan tarafta da elektriğin babası dediğimiz Nikola Tesla var. Nikola Tesla dediğim gibi elektriğin babası ve günümüzde birçok yerde kullanılan alternatif akımın kurucusu. Bakın burada yine çok önemli bir isim. Michael Faraday'ı görüyorsunuz. Michael Faraday çok ünlü bir fizikçi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Ya burada yani fen ve teknoloji derslerinde veya fizik derslerinde mutlaka tanıdığımız isimler var. Bakın müzenin böyle ilginç oyun alanı da var çocuklar için. Bakalım burada Thomas Edison'u da görebilecek miyiz? Çok merak ettim. Bakın burada kameraları görüyorsunuz. Burada da tabii ki de çok eski nesil 19. yüzyıldan kalma bir fotoğraf makinesini görüyorsunuz. Ve tabii ki de buraya ellemeniz yasak. Bakalım üst katta neler var? Ben de çok merak ettim bu arada. Burada çocuklar oyun oynuyor. Özellikle üst katta. Bakın bu sesi mutlaka filmlerde duymuşuzdur. Bakınız. Bakın burada da radyonun geçmişten günümüze serüvenini görüyorsunuz. Evet. Az önce söyledim, size sormuştum ya Thomas Edison'u görecek miyiz diye. İşte tam Thomas Edison'u burada görüyoruz. Bakın teknolojinin
Hani gerçekten burada evrimini görüyoruz ya. Bakın burada telefonun geçmişten günümüze serüvenini görüyoruz. Yani geçmişte bu kadar büyük olan şeyler gerçekten de şu an cebimize kadar girdi yani. Bakın. Şimdi hemen şu sol tarafta da tabii ki de telefonun mucidi olan Alexander Graham Bell var. Şimdi hemen sol tarafında bakın böyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum ya da neyi anlattığını bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Ama çok ilginç. Bakın burada da telegrafın yani telgrafın geçmişten günümüze evrimini görüyorsunuz. Bakın. Это вот как вот передали на корабль, а вот это вот. Это подводное. Марсиан, что такое? Это подводные. Написано. Подводные. Образцы подводных телеграфных кабелей. Кабель. Evet, zemini tekrar göstereceğim size. Bakınız. Şimdi hazır merdivenden inerken sizlere Alexander Popov hakkında biraz daha bilgi vereceğim. Video girişinde zaten bilgi vermiştim ama size Alexander Popov'un yaptığı şeyler size sadece vermiş olduğum o bilgilerle de sınırlı değil arkadaşlar. Kendisi aynı zamanda 1896 yılında Petersburg'daki kampüsler arasında radyo dalgalarını iletmeyi başaran kişidir. Tabii o dönemlerde Oliver Lodge ve Marconi gibi isimlerle benzer çalışmalar yapıyordu. Yani bilim dünyasında kıyasıya bir yarış vardı arkadaşlar. Popov'un bu çalışmaları bugünkü iletişim dünyamızın aslında temel taşlarından bir tanesi. Bakınız bu çok devasa bir şey. Ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bakın yine burada daktilolar var. Şimdi bakın burada hani gerçekten nostaljiyi yaşıyoruz. Bakın telefonlara bir bakın gerçekten. Ne kadar ilginç değil mi? Geçmişte bu kadar büyük olan cihazlar yani şu an cebimize girmiş durumda. Bu söylediğim şey tabii bilgisayarlarımız için bile geçerli. Çok merak ediyorum. Acaba bu telefonları kullanmak hani gerçekten nasıl bir histi? Bakınız. Hemen sol tarafa döndüğümde bakın yine burada telefon görüyoruz. Ama arkadaki kıyafet ne kıyafeti, neyin kıyafeti veya kimlerin kıyafeti hiç bilmiyorum. Bakınız.
Burası hayatımda gördüğüm en ilginç müzelerden bir tanesi olacak. Bakın burada da Alexander Popov'un bir biyografisini görüyorsunuz. Üstte sarı olarak gördüğünüz yer Alexander Popov'un onuruna verilen bir plaket. Bakın hemen şu yan tarafta Alexander Popov'un diplomasını görüyorsunuz. Bakın bunlar da Alexander Popov'un çalışma yaptığı sanırım diğer aletler. Ama ne oldukları hakkında bir fikrim yok. Devam edelim. Yani yine telgraflar görüyoruz ama gerçekten hepsi birbirinden ilginç. Bakın. Hepsi birbirinden ilginç. Popov radyo sistemini anlatan bir şemayı görüyoruz. Ve tabii ki de Popov'un radyo sistemi burada. İşte bu Popov'un radyo sistemi. Ve devam ediyoruz. Bakın bu hemen üst tarafta dünyadaki üretilmiş olan ilk lambaların jeneratörlerini görüyorsunuz. Bakalım bu neymiş. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz şey de bir lamba jeneratörü. Bakınız. Şimdi burada Leningrad kuşatması sırasında bir radyo çalışanını görüyorsunuz. Sanırım o kişi Pyotr Aleksandrovich Palladin. Ve savaş döneminde hani radyo sisteminin patronu olarak yazıyor burada. Şimdi biraz da hani mahsus aslında hızlı hızlı geçiyorum. Çünkü her müzede ben size her bir şey anlatmaya kalksam buradaki zamanım yetmeyecek arkadaşlar. Ve tabii ki de şimdi burada da günümüzün olmazsa olmazları telsizleri görüyorsunuz. Bakın bunlar da yine eski tip telsizler. Burada hani eski tip telefonları görmeyi beklemiyordum işin açığı. Beklemiyordum. Şu an hani çocukluğuma döndüm diyebilirim. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar Motorola Star şu an benimle aynı yaşta. Ben 28 yaşındayım. Bu 28 yıllık bir telefon.
Yani ne kadar ilginç değil mi? Yani burada bu eski telefonları gerçekten görmeyi beklemiyordum.